Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere elimde görmüş olduğunuz bu papatya desenli bardak altlığı nasıl yapılır onun tarifini vereceğim arkadaşlar. Kullanılışı bu şekilde. Şöyle gösterebilirim. Çok hoş görünüyor. Ben çok beğendim bu modeli. Örerken de çok keyifle ördüm arkadaşlar. Sizlere de tarifini vermek istiyorum. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Ben bunu 2 numaralı tığla ördüm. Şimdi bunu yapacağımı 1,5 milimetrelik tığla öreceğim arkadaşlar. Yapılışına geçelim. Neden böyle yapıyorum? Aradaki farkı görün diye. 2 numarayla nasıl duruyor? Daha küçük ince uçlu tığla nasıl görünüyor? Aradaki farkı hem görün istedim arkadaşlar. İnce uçlu tığla yapınca biraz daha küçük oluyor. Kalın tığla yapınca biraz daha tabii büyük oluyor. Siz görün. Kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örmeye başlayabiliriz. İlk olarak sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. İkili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu halkamızın içini toplamda 16 tane ikili trabzan yaparak dolduracağız arkadaşlar. Üçüncüyü yaptım. 4. Ben hızlanıyorum burada. Sadece ikili trabzan yapacağız burayı. Evet, 16 tane ikili trabzanı yaptım arkadaşlar. Şimdi sihirli halkamı sıkılaştırıyorum. Bu şekilde sıkılaştırabiliriz. Başlangıçta yaptığımız 3 tane zincirin üçüncüsünün tepesine tığımızı batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıp zirde zincir çekerek sarı ipimizle işimizi bitiriyoruz. Orta kısımdaki ipi de kesiyorum. Burayla da işimiz bitti. Şimdi beyaz rengimize geçiyoruz. Bir tane zincir çekiyorum başlangıçta. Evet, ilk olarak bir tane zinciri çektik. Şimdi şuradaki başlangıçtaki ikili trabzanın tepesine tığımızı batırıyoruz. Aradaki ipi de alalım. Şöyle tığımızı geçirip buradaki ipimizi de sabitliyoruz. Burada 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. On tane zinciri çektim. Tığıma ipi doladım. 3 tane zinciri boş bırakıyorum. 4. zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Burada geriye 7 tane zincir kalıyor arkadaşlar. 7 tane zincirin her birinin tepesine, içine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Çok pardon, biraz parladı. Şöyle matlaştırayım. Evet, sanırım iyi görünüyor. Bu şekilde. Evet.
Evet arkadaşlar, papatyamızın yaprağının bir tanesini yaptım. Şimdi buradaki hemen yanındaki ikili trabzanın tepesine şöyle batıp bu yaprağımızı sabitliyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrar 10 tane zincir çekiyorum. On tane zinciri çektim. Doladım. 3 tane zinciri boş bırakıyorum. 4. zincire batıyorum. İpimizi dengeledikten sonra her bir zincirin içine bir tane ikili trabzan yaparak papatyamızın yaprağını oluşturuyoruz. Toplamda 7 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Evet, ikinci yaprağımız da hazır. Hemen yanındaki ikili trabzanın tepesine, alt sıradakinin, hiç boşluk bırakmadan batıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradaki ipi yürütmeye devam edeceğiz bitene kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bu sırayı dönüyorum. Aynı şekilde 10 tane zincir, 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bu sıra bittiğinde diğer sıranın sayılarını vermek için geleceğim. Evet arkadaşlar, ben bitirdim. Bu şekilde papatyanın yapraklarını tamamladım. Son yaprağımı da sabitliyorum. Onu göstermek istiyorum. Bu şekilde hemen son ikili trabzanın tepesine sabitleyip şöyle bir ilmek alıyorum kaydırma yöntemiyle ve bir zincir çekip kesiyorum. Buradaki ipi yürüteceğiz arkada. Onu daha sonra gösteririm. Çok önemli değil. Şimdi hemen yeşil ipime geçiyorum. Etrafını yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki başlangıçtaki zincirin hemen tepesi. Bakın. Şurası. Direkt aradan geçiriyoruz tığımızı. Bu şekilde kapatıyoruz. Sık iğne ile kapattık. 5 tane zincir çekiyoruz. Sonra yanındaki papatya yaprağın tepesine batıyoruz. Bu şekilde. Sık iğne yaparak kapatıyoruz yine. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Sıradaki yaprağın tepesine batıyorum. 5 zincir ve sıradaki yaprağın tepesine batıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar etrafını böyle döneceğim. 5 tane zincir ve papatya yaprağın tepesine batıyoruz. Evet, şimdi son zincirimi yaptım. Burada hemen kapatıyorum arkadaşlar. Şu tepeye batarak şöyle tepeye batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şimdi yine kaydırma yöntemiyle şu orta kısma geliyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum ipimi. Bu ip biraz aşağıda kaldı. Yürütemeyeceğim onu. Buraya ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. Doladım. Bu boşluğa atlıyorum. Zincir tepesine batmıyorum. Şu aradaki sık iğneyi boş bırakıyorum. Direkt yana atlıyorum. Ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum.
Evet, 5.'yi yaptım. Tekrar doladım. Yan tarafa atlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün etrafını her boşluğa 5'er tane ikili trabzan yaparak tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Hemen başlangıçta yaptığım zincirin tepesine batarak sabitleyip kesiyorum. Bakın bu şekilde şöyle düzeltirsek aynı görüntüyü elde ederiz. Dilerseniz ılık bir ütüde basabilirsiniz arkasından. Nemli bir tülbent koyabilirsiniz. Daha düzgün durması için. Şimdi en üst sıramıza geçiyorum. Bir tane zincirli ipimi sabitliyorum. Şuradan bir tane dolgunun tepesine batıp başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Her bir ikili trabzanın tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Buradaki ipleri de yürütüyorum. Bu şekilde arkadaşlar her bir ikili trabzanın tepesine batıp sık iğne yaparak bu sırayı da dönüyorum. Sıra bittiğinde görüşürüz. Evet, bu sırayı da bitirdim arkadaşlar. Hemen başlangıçta yaptığım sık iğnenin tepesinden tığımı geçirip hemen kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve bir zincirle bitiriyorum arkadaşlar. İpimizi de arkada yürütelim. Evet, şimdi düzeltebiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz çektirmek gerekiyor. Evet, görüntüsü bu şekilde. Dediğim gibi bu ince uçlu tığla yapmıştım. Bunu biraz daha kalın uçlu tığla yapmıştım. Şöyle üst üste koyduğumuzda çok da bir fark yok aslında. Çok küçük bir fark var, 2 milimetre kadar. Yalnız bunun ince tığla yaptığımın dolguları daha ince, daha küçük durdu. Diğeri de kalın durdu biraz daha. Bu şekilde arkadaşlar yine tam olarak bir kupayı koyabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.